Merhaba Nesibe, bugün bağımlılık üzerine konuşacağız. Bağımlı olmak ne demek? Bu konuyu biraz açar mısın? Bağımlılık yani tek başına aslında bir tanım yani tek bir kelimeyle ifade edebileceğimiz bir şey değil. Çünkü çok fazla unsurun bir araya geldiği bir mesele. Yani bunda genetik faktörden tut çevre faktörüne varıncaya kadar işte sizin bağımlılık geliştirdiğiniz konudaki meylinize, haz odaklı ya da sorumluluk odaklı bir insan olup olmamanıza çok farklı noktaları bir arada almanız gereken ve bütüncül yaklaşmanız gereken bir mesele aslında. Ama genel anlamda şu size haz veren bir şeyi hayatınızın olmazsa olmazı haline getirmeniz, hatta onun zararını görmenize rağmen o zarardan dönememeniz ve o olmadığında yaşayamayacakmış gibi bir yoksunluk çekmeniz demek. İşte böyle bir şey geliştiriyorsak bağımlıyız demektir. Ama illa bağımlı olmak yani şey var ya hani narsizmde ya da başka konularda da konuşuyoruz. Bütün tikleri karşılamıyor olabiliriz ama onu götüren yollarda olabiliriz. Onun işte taşıyan özelliklerimiz vardır mesela. İşte oralarda dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hani bağımlı olduktan sonra geri dönüş çok daha sancılı, çok daha zahmetli bir süreç, uzun bir süreç, sabır gerektiren bir süreç. Ama ona götüren yolda fark edebilmemiz bizi birazcık daha bu zahmetten kurtarabiliyor. Sadece bizi değil, çevremizdeki insanları da, çünkü malum bağımlılık tek başına bir insanı etkileyen bir husus değil. Çevresindeki bütün insanlar, onu seven herkesi, birlikte yaşadığı herkesi de etkileyen bir unsur. Burada şu soru aklıma geliyor. Ne zaman bağımlı olduğumu anlarım? Henüz bağımlılık geliştirmediyse algılama ihtimali olabiliyor. Tabii ki bunu fark edememesi de söz konusu. Hatta ben bu konuya hazırlanırken pek çok insanın hikayelerini dinledim. YouTube'da böyle yazdığınızda karşınıza pek çok hikaye çıkıyor. Onların hikayelerini dinlediğinizde genelde ortak karşılaştığım şey, bunu bir akademik çalışma olarak söylemiyorum, bir veri olarak söylemiyorum ama o hikayelerde ortak karşılaştığım şey çevresindeki insanların onlara fark ettirmesi. Mesela diyelim ki anne alkolik olmuş. İşte kızı diyor ki işte anne yani bak sende bir şeyler var ve bunu değiştirmemiz lazım. Bazıları bu noktada hani bu uyarıyı dikkate alıyor. Bazıları için daha dikkatli bir şekilde, daha da belki kararlı bir konuşma gerekiyor. Bak eğer böyle olursa bizim ilişkimiz zedelenecek. Mesela diyelim ki bir karı kocada bir tanesinde işte kumar bağımlılığı var, bir davranışsal bağımlılık var. Burada bizim ilişkimiz bak bitecek yani, ya da bir şeyler olacak. Bu aile yıkılacak. Dolayısıyla burada birazcık daha hani görünmen bir yer olabiliyor. Ama nihayetinde insanlar evet kendileri görmede, yani bütün kusurlarımızda olduğu gibi yani bağımlılıkta da görmek zorlaşıyor. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Yani insanlar haz aldıkları bir noktada zevk aldıkları ve mutluluk verici, yani geçici de olsa mutluluk verdiği düşünüyor. Aslında mutluluk vermiyor, sadece dopamin salgılatıyor ama dopamin salgılatan bir husus olduğu için ya ben hani şu an iyiyim, keyfim yerinde modunda olduğunda bunu çok fazla anlamıyor. Diğer bir mental bir rahatsızlıkta ya da herhangi bir ne bileyim psikolojik anlamda yaşadığı bir sorunda kötü hissettiği için çok daha ben buradayım diye bu bağırabiliyor ve kendisini fark ettirebiliyor. Ama bağımlılıkta birazcık daha bunu fark etmek galiba kişisel olarak zorlaşıyor. Etrafından, çevresinden bu noktada insanların birazcık daha yardıma ihtiyaçları olabiliyor. Hele ki bağımlılık seviyesine ulaşmışsa. Yoldaysa henüz kendisinde fark etme ihtimali olabilir. Daha yüksek olabilir. Konuşmalarımız arasında genetik bağımlılıktan da bahsettik. Aslında bu herhalde bağımlılık çeşidi değil de bağımlılığa etken olabilecek durumlardan birisi. Bu konuyu biraz daha açar mısın? Genetik, yani sonuçta bağımlılıktaki yatkınlık unsurunu tetikleyen bir hadise. Yani eğer bu ailenizde bir bağımlılık gelişmişse, bu anlamda addictional bir kişi varsa ailenin içerisinde, size bağımlılık oluşma ihtimali diğer bir insana göre, bunun olmadığı bir insana göre daha yüksek. Ama bu illa bu bağımlılığa yakalanacaksınız ya da aynı yerden, hani o insan diyelim ki madde bağımlısı, siz de aynı şekilde madde bağımlısı olacaksınız demek anlamına gelmiyor. Aynen diğer hastalıklarda olduğu gibi, yani anneniz şeker hastası diye nasıl siz şeker hastası olmak zorunda değilseniz, bunda da bağımlılık geliştirmek zorunda değilsiniz. Ama tabii ki bu bizim birazcık da kolaycılığımıza da geliyor. Çünkü niçin? Aynen hani psikolojik meselelerde olduğu gibi, işte annem bana böyle yapmasaydı, işte ilkokul öğretmenim şöyle davranmasaydı ben böyle olmazdım dediğimiz, ya da işte camide beni bir amca küçükken azarlamasaydı bak ben dindar olurdum dediğimiz gibi başka şeylere suç atıp, aslında başka faktörlere suç atıp asıl sorumluluğu kendimiz taşımamamızdan da kaynaklanan bir hadise. Ama tabii ki genetik yatkınlık söz konusu mu? Evet. Ama epigenetik bir sürü faktör var bunun içerisinde. Dolayısıyla onları da yadsımamak gerekiyor ve belki de daha çok hatta o kısmına odaklanmak lazım. Hepimiz şöyle düşünürüz. Bizden bağımlılık olmaz. Bizim ailemizde bağımlılık olmaz
kimse kendine yakıştıramıyor bu kavramı maalesef. Gerçekten de bize bağımlılık olmaz mı? Bir kere biz inanç açısından bir Müslüman olarak bizde olmaz diye bir ifadeyi kullanamıyoruz. Çünkü niçin? Yani hiçbir zaman imanımızın ya da herhangi bir bugünkü hassasiyetlerimizin ilelebet, ölene dek, son nefese kadar bizim olacağının bir garantisi yok. Ama normal şartlar altında sorunu anlıyorum tabii ki. Şu manada soruyorsun. Evet, bizim şu andaki standartlarımızda helal haram dengesini bilen, doğruyu yanlış ayırt etmeye çalışan, kendine bir şekilde Allah'ın koyduğu sınırlar içerisinde var etmeye çabalayan 3 aşağı 5 yukarı insanlarda maddesel bağımlılıklar hakikaten çok daha zor görünüyor, sigara hariç. Yani sigara da nispeten daha az görünüyor bu tarz insanlarda, diğer case'lere bakarsanız, diğer insanlara bakarsanız, ama nihayetinde madde anlamında, yani bugün işte uyuşturucu, eroin vesaire gibi dediğimiz maddelerde çok daha düşük bir seviyede olabiliyor. Belli bir yaşın üstünde olan insanlardan bahsediyorum. Ama gençler söz konusu olduğunda böyle ailelerde yetişseler bile ne yazık ki hala bir risk faktörü söz konusu. Çünkü gençlerin ayrı bir hani anne babayla yaşadıkları problemler var. Bunlara da inşallah ileride değiniriz. Ama hani nihayetinde gençler söz konusu olduğunda zaten bu geçerli değil. Ama bizler de madde bağımlısı, yani bizler derken nispeten 25 yaş üstü diyeyim, belli bir dindarlık, muhafazakarlık seviyesiyle yetişmiş insanlarda evet madde bağımlılığı olmayabilir, ama çok rahatlıkla davranışsal bağımlılıklar, işte teknoloji bağımlılığı gibi, ilişki bağımlılığı gibi bağımlılıklar çok rahatlıkla görülebilir.